Şimdi tatlı bir yağmur yağıyor. Şansımıza güzel yağmurlu bir güne denk geldik ama birazdan hava açacakmış. Biraz da kurulanır. Öyle gideriz. Konumuza gelelim. Konumuz Çukurayva köyü ve güzellikleri. Şimdi gördüğünüz gibi bazalt kayalıkların dibinde, ormanlık alanların yanında, akarsuların hemen yamacında çok güzel bir köy. Etrafı dağlarla çevrili. Ama bu köyün böyle mimarisinin, doğal halinin, güzelliğinin yanı sıra tarihi güzelliği de var. Çukurayva mağara kiliseleri. Birazdan Çukurayva mağara kiliselerine gidip hem görüp hem de sizlere göstermek istiyoruz. O zaman gezimize başlayalım. Şimdi arkamda bir tane orman görüyorsunuz. Bu ormanın çok efsunlu bir hikayesi var. Köylülerden hiçbirisi gelip de buradan bir tane bile ağaç kesmiyormuş. Bunun sebebi vakti zamanında köylülerden birisi buradan bir tane ağaç kesmiş, götürmüş. Daha sonra başına gelmeyen felaket kalmamış. Adamın yuvası yıkılmış, ailesi dağılmış, evi yerle bir olmuş. Türlü türlü kötülükler gelmiş. O yüzden köylüler bırakın buradan yaş bir ağaç kesmeyi, kuru bir dal bile almıyorlarmış. İşte bu orman böyle efsunlu bir ormanmış. İlginç değil mi? Çukurayva köyünden arabayla yaklaşık 5-6 dakikalık bir yolculuktan sonra Bastam Deresi kenarındaki Çukurayva mağaralarına geldik. İşte tam arkamda bulunuyor. Burayı çok sevdim çünkü her yer bir kere yeşil ve sulak. Hemen bu tarafta Bastam Deresi akıyor. Aladağ'dan gelen serin sular, Sarıkamış'ın eriyen kar suları ve pınarlarıyla beslenen yaz kış akan güzel minik bir dere. Eriyen kar suları bir yandan ve diğer pınarlar bir yandan hepsi birbirine karışarak büyüyor ve her yer sulak. Burayı çok sevdim. Burada da bir çeşme var. Çeşmeden de sular geliyor. Şimdi Sait abi bir şey bulmuş. Bir çömlek parçası bulmuş. İşte burası tarihi yer olduğu için böyle şeyler de çıkıyor. Bir çömlek parçasının kaidesi. Yerine koyalım. Bunların hepsi kültür varlığı. Siz olun. Buralardan bir şey alıp götürmeyin. DAP idaresi yani Doğu Anadolu Projesi idaresi böyle noktalara çeşmeler yapmış. Hayvanlar sebeplensin diye hayvancılığa katkı. Çok da güzel. İyi ki yapılmış yani emek verilmiş. Betondan upuzun bir yalak. Suda yosun tutmuş, bakar mısınız? Biliyorum mağaraları bir an önce görmek istiyorsunuz. Ben de görmek istiyorum. Şimdi sudan ayrılabildik. Mağaraya doğru yol alalım bakalım. Ya bir kere volkanik bir arazi, volkanik tüf. Bir hayli aşınmış. Zafer abiyi görüyor musunuz? Bakın ne kadar küçük kalıyor. Bir hayli yüksek bir oluşum. Burada da o peri bacaları gibi volkanik oluşumlar oluyor. Aa, böcekler de birikmiş. Bakın şurada da değişik böcekler. Ya bayağı efsunlu bir yer ya burası. Şuraya yazı kazımışlar. Yine gittiğimiz her yerde maalesef böyle tahribatlar görüyoruz. Ortası delinmiş. Renk renk, katman katman, sarının tonları. İşte turuncudan başlıyor en açık sarıya, krem rengine kadar giden bir renk dağılımı. Hani bu boya firmalarının kullandığı renk kartelalar oluyor ya, onun gibi olmuş burası. Müthiş ya. Şimdi volkanik derken
Boşuna demiyoruz. Kayalığı görüyor musunuz? Soğumuş lavlar. Zafer abi de ölçek oluyor. Abi burası çok güzel, baksana tam bir taht. Evet, hem taht hem de güneş çıktığı zaman bayağı gölgelik yapabilir değil mi bu? Evet. Çukurayba köyünün eski muhtarı Abdullah Bey'in yanındayız. Buralar eskiden mesela düzenli bir kiliseye gidip gelinirdi. Burada kazı yapılmış, kaçak kazı yapılmış. Artık bunları da kimin tarafında yapılmışsa şeyleri orayı bilemezdik. Evet. Şimdi burası komple kazı değil mi? Kaçak kazı bölgesi mi burası? Kazı bölge, evet. Yani önceden burası düzmüş anladığım kadarıyla. Düzmüş, aynı böyle şeydi, evet. Baya derin inmişler yani. Yinmişler, evet. Burası aslında çok güzel bir yer. Bir turist falan geliyor mu buraya acaba? Geliyor, evet. Nerelerden? Yurt dışından mı geliyor? Yurt içinden mi geliyor? Yani valla gelir şeyle gelirler, bu minibüslerle gelirler, kendi arabalarıyla. Gelip gezip çıkıp gidiyorlar. Peki yabancı konuşanlar da geliyor mu? Konuşanlar ben bilmiyorum ama bilenler onların dilinde. Ha, yabancı ülkeden de geliyorlar yani. Evet gelirler. Anladım. İlgi çeken bir yer aslında burası o zaman. Bilen geliyor. O zaman biz de gezelim muhtarım. Evet buyurun, tabii ki gelmişse gezak. Bu kazı alanı yokken bakın buradan böyle komple rahatlıkla yürüyüp yukarı çıkabiliyormuşsunuz ama ortada kocaman bir gedik var şu anda. İnanılmaz ya. Hani kaçak kazının da bir sınırı olur yani. Adamlar bildiğin sarfiyat yapmış burada. Şimdi baktığımız zaman zamanındaki keski izlerini görebiliyoruz. Bakın böyle keski vurularak buraları açılmış. Altı boş. Altı boş gibi değil mi? Altı boş gibi duruyor. Şeyde de var mesela. Diğer yan tarafta da bir giriş var. Bir vurabilir misin abi ya? Boş gibi geliyor. Evet, bir şey var, bir boşluk sesi var. Tok bir ses geliyor. Yani Türkçe değil ama yine o dönemlerden kalma yazı gibi de görünmüyor. Buradan da devam ediyor. Kalmayan bir çivi. Orada Hüseyin yazılmış. Çivi var bakın. Burgulu bir çivi, değişik. Yakından bir çekerim. Şimdi Zafer abi gösterdi. Yukarıda kocaman bir haç var tam ortada. Bu da güzel bir detay. Bakın şu eskiden, bakın kararmış yazı, bu eski işte. O eski dönemden kalma. Ama mesela şu karartın üzerine yapılan kazımalar şuna sonradan yapılmış. Belki ateş yakıldı, belki kandillerin, mumların isleri birikti. Bakın şurada Brian mı yazmışlar? Ha, İbrahim yazmışlar. Brian diyorum. Evet, İbrahim yazılmış, kalp falan çizilmiş. Günümüzün vandallıkları bunlar. Bu arada yani bakın Kağızman'ın, yani Türkiye'nin en uç noktalarına kadar gelip en uç noktasındaki dağ başındaki kiliseye gelip yine yazı yazıyorlar ya, kazıyorlar. Ben aklım almıyor, inanamıyorum yani. Bu dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru, 11 kilometrelik derinlikteki alanı bile kirletmişiz yani. Cips çöpük çıkmış oradan, cips paketi. Efendim şimdi Kağızman'ın eski adıyla Purut, yeni adıyla Çukurayva köyündeyiz. İsmini Purut'tan alıyor. Bakın Purut çanak çömlek parçalarına denir. Burada da zaten görüyoruz. Şöyle dışarıdan siyah, içeriden sarı kırmızı arası bir renk. Efendim bunları zaten o dönemde mutfak malzemesi olarak kullanıyorlar. Şimdi Çukurayva köyünde Ahkeran mağaralarındayız. Bu Ahkeran mağarası aynı zamanda mağara kilisedir. Buranın tabi büyük bir kilise odası var. Oraya şimdi birazdan çıkacağız. Fakat kazılar yapmışlar. Bu kazılarda bir de burada ortaçağ duvarı, ortaçağ mimarisi olan 1,5-2 metre genişliğinde Horasan kaynatma bir duvar çıkmış kazılarda.
Burası eski yerleşim alanı. Milattan sonra 3. asırda bu kiliseyi ibadet merkezi olarak Hristiyanlar kuruyorlar. Duvarlara Grek alfabesiyle dualar yazıyorlar. Burada şimdi tavanlarda boyama haçlar, kamalı haçlar mevcut. Bir tane de kazılarda bir karataş üzerinde yine kamalı haç çıkmış. Onu da şimdi Onur hocam resmedecek. Kağızman'da kilise tarihi milattan sonra başlıyor. Ah Mağaralar Kilisesi mevcut. Daha sonra geliyor böyle 11. asıra Çengilli Kilisesi. 9. asırda 3 tane vank yapılıyor. Vanklarda manastırlar, kiliseler. Yani Kağızman adeta o dönemde İslam'dan önce bir kilise merkezi sayılabilir. Şu anda da Çukurayva Akkeran mağarasının çekimlerini Onur hocam yapıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Sait hocam bir detay gösterdi. Haç resmi, kamalı haç resmi. Bunu da kazıda çıkarmışlar muhtemelen. Evet bakın. Karataş üzerinde. Burada birkaç detay daha var. Yine tek başımıza gelsek göremeyiz bunları. İşte Sait abi, muhtarımız bize gösteriyorlar. Birincisi bakın böyle bir yine haç detayı var. Belli ki bu taş ortadan kırılmış. Ortadan bir haç parçası daha geçiyor olmalıydı. Bir de fare yuvası var burada. Fare yuvası da erozyona maruz kalmış muhtemelen. Ve desenli oyulmuş taşlar var. Bakın burada çok net. Burada da var ama bu biraz farklı ama gerçi şurada bir volüt deseni var bakın. Desendir o. Bu bir desen, bu bir oyma, taş oyma. Çünkü şurada bir volüt var. Evet, Sait abi yine gösterdi. Yazılı taşlar. Görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz Sait hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi geçiyoruz ana merkeze. Tamam. Şimdi ben çıkacağım, siz beni takip edeceksiniz. Basamaklar yoktur, böyle ellerimizden yandan tutunarak çıkacağız, ayaklarımızı atarak. Evet. Şöyle şu şekilde düşmeden basittir, benim ardımdan gelebilirsiniz. Şu şekilde beni takip edip geleceksiniz. Tamam. Demedi gitti. Bu mu? Şimdi benim gibi şişman bir adam buradan çıkabilecek mi? Evet. Zannedersem oluyormuş. Kolay. Evet. Arkadaşlar gerçekten etkileyici bir yer. Ben çok etkilendim. Böyle yerleri zaten seviyorum biliyorsunuz. Tarihi, doğal güzellikleri hem görüp hem sizlere göstermek istiyorum. Ve burası da o güzel yerlerden bir tanesi. Nasıl ama? Efendim şu anda Akkeran mağarasının ana bölümündeyiz. Kilisenin ana bölümü böyle yukarıda kamalı haç kırmızı boyayla boyanmış. Bayağı bir yüksekliği var buranın. Nereden baksan yani 15 metre yüksekliği var. Burada hücreler var, öğrenci hücreleri. Tabii yine defineciler tarafından tahrip edilmiş. 4 duvarda da Grek alfabesiyle dualar mevcuttur.
Kilisenin kolonları var böyle taştan yapılma. Kilisenin şu şekilde böyle kıvrımları var. Üzerinde 12 Havari Kilisesi'ni belirten böyle bölümler yapılmış. Artık tarihçiler o bölümlere ne diyorsa bilemiyorum. Tabii o tarihçilerin işi. Kilise papazının bulunduğu yer var orada. Şamdanlık yeri var. Kilisenin bölümlerini şimdi şu anda Onur Hocam inşallah görüntüleyecek. Burası kilisenin apsisi. Burada da odalar var. Hücre odalarmış bunlar da. Bir girelim bakalım. Tabii ışık düşük biraz. Ha, burada da boyamalar var. Şöyle yapsak daha güzel olacak sanırım. Zamanında böyle sıvamışlar. Yazılar, eski yazılar olduğu gibi duruyor. Burası da diğer hücre oda. Yine kaçak kazıyla kazılmış. Burası delinmiş. Ha, burası daha renkli. İnanılmaz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şu boyamalara bakın. Tepede bir haç, kenarlarında desenler. Bu duvardaki yazılarda alçıyı sıvamışlar duvara. Daha sonra üzerine Grek alfabesiyle yine duvarları resmetmişler. Şimdi Sait Hocam da bahsetti. Bakın normalde burası sıvalıymış. Şu gördüğünüz şey sıva. Zaten çok hassas. O yüzden dokunmuyorum. Sıvaların üzerine yazılar yazılmış. Tabii bunlar vandallık. Günümüzde yazılan yazılar. Bakın şurada Orhan yazıyor, Saddam yazıyor. Nihat Aladağ falan yazılmış. Değişik değişik yazılar yazılmış. Yani çok müthiş bir yer aslında. Şimdi burada da bir yer var, bir oda var. Ama oraya gidemiyoruz çünkü erozyondan iyice aşınmış. Burası yar olmuş. Buradan geçip de buraya ulaşamıyoruz ne yazık ki. Zaten kimse ulaşamadığı için de güvercin, kuş, pislikleri, gübreleri falan birikmiş iyicene. Mağaranın girişinde bu şekilde bir detay da mevcut. İncelenirse daha çok şey çıkacağından eminim. Bir hayli gözden kaçırdığımız nokta vardır. Ya mesela bunun gibi. Bunu da yeni görüyorum. Boyalı bir bölge var bakın. Burası da boyanmış. İşaretler var. Hatta yuvarlak bir hat da var bu şekilde. Yani güzel. Bakamadığımız yerin içten görünüşü, aşağıdan görünüşü. Şu kapının ağzına kadar geldim. Ama karşıya geçemediğim için bu kısmı görememiştim. Şimdi aşağıdan bakıyoruz buraya. Burada da oyma kubbe ve kubbe bezemeleri, desenleri var. Bir heykel tarzında ya da bir kabartma tarzında bir şey göremedik ama ancak böyle mimari bezemeler yapılmış. Doğal oluşumlu bir yerdeyiz ve bunun eskiden 3. yüzyılda insanlar içini oyarak yerleşim yeri ve kilise yapmışlar. Mağara kilise olmuş burası. Fakat günümüzde ise
Halen daha bazı insanlar vandal bir şekilde içerisine yazılar yazıyorlar. Kazı yapmaya çalışıyorlar. Bu maalesef koruyamıyoruz. Korumak için aslında yetkililerin bir an önce buna el atmaları gerekiyor. Çukurayva Mağara Kilise gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dikkat ettiyseniz Kars'ta, daha doğrusu Anadolu'da çok fazla tarihi alan var. Hangi köye gitsek, hangi kasabaya gitsek, hangi dağa çıksak ya bir kilise kalıntısı ya daha eski çağlardan kalma kalıntılar muhakkak karşılaşıyoruz. Durum böyle olunca da her eserin başına bir bekçi dikemiyorsunuz. Her eserin başına bir güvenlik görevlisi dikemiyorsunuz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. İşte bu eserleri koruyacak olan şey bilinçtir. Hani derler ya, ormanı bekçi değil sevgi korur. Tarihi eserlerimiz de öyle. Tarihi eserlerimizi koruyacak olan şey de gençliğimizin yeni kazandığı, milletimizin yeni kazanmış olduğu kültür varlığını koruma bilinci. Bu olmalı. Ben görünce gerçekten üzülüyorum tahrip edilmiş alanlarımızı. Kaçak kazıları görünce üzülüyorum. Arkadaşlar bakın, kaçak kazı gerçekten hiç iyi bir şey değil. Kaçak kazıdan zaten %99.99 bir şey bulamıyorlar. Boşuna kazma kürek sallıyorlar. Kendilerini yoruyorlar. Tarihi eserlerimize zarar veriyorlar. Onun yerine buraların turizme kazandırılması hedeflenmeli ki turizm daha uzun vadeli, daha sabit bir gelir kaynağı olacaktır. Bölgelerin, köylerin kalkınmasına daha da çok yardımcı olacaktır. Benim tavsiyem bu şekilde. Umarım bu eserlerimiz de gelecek kuşaklara kalacak. Geçmiş kuşakların bize bıraktığı gibi. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Bize destek vermeyi unutmayın. Katıl destekçilerimize teşekkür ediyorum.